Şimdi kağıt kalem çıkarmanızı istiyorum. Ve bu kağıdın en başına yazmanızı istediğim şey de kimliğinizin bir parçası haline gelen ama geleceğinizde olmasını istemediğiniz, vazgeçmek istediğiniz duygunun ne olduğu. Bu korku olabilir, değersizlik olabilir, güvensizlik olabilir, öfke olabilir, yargı olabilir, kendini yargılama olabilir. Başka? Suçluluk olabilir, utanç olabilir, karışıklık olabilir, saldırganlık olabilir, hayal kırıklığı olabilir. Biliyorum hepsini birden seçmek istiyorsunuz. Hadi biraz bundan bahsedelim. Kızınca sinirlendiğinizi hiç fark ettiniz mi? Sinirlenince sabırsızlaştığınızı, sabırsızlaşınca yargıladığınızı, yargılayınca imrendiğinizi, imrenince kıskandığınızı, kıskanınca güveninizin gittiğini ve hırslandığınızı hiç fark ettiniz mi? Çünkü bu duyguların her biri nörolojik ve kimyasal olarak bağlantılıdır. Hiç fark ettiniz mi? Yaşam aşkı hissettiğinizde neşeli, neşeli olunca hoşgörülü, hoşgörülü olunca sabırlı, sonrasında yaratıcı, yaratıcı olunca doğal, doğal olunca dengeli. Bu farklı bir varoluş durumu. Farkında mısınız? Evet mi? O yüzden insanlara bir duygu seçmesini söylerim. Çünkü kızgınlığın volümünü kısınca öfkenin de volümünü kısmış olacaksınız. Öfkenin volümünü kısınca sabırsızlığın, nefretin, yargının da volümünü kısacaksınız. Yani bir tanesini değiştirince hepsi değişiyor. O yüzden sayfanın başına o duyguyu yazmanızı istiyorum. Biliyorum şimdi herkes şöyle olacak. Aslında hepsi aynı değil mi? Hepsi hayatta kalma duyguları. O yüzden deneyim olarak birini seçin ve yazın. Yazdınız mı? Ciddi misiniz? Peki, bir dakika daha vereyim. Herkes duygularını sıralarken kısaca bahsetmek istediğim bir şey var. O da duygularla hisler arasındaki fark, olur mu? Bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanıyorum çünkü onlarla ilişki kurmanın en kolay yolu budur. Ancak his dediğiniz şey bir duyumdur, bir algıdır. Ensemin, boynumun ısındığını, kalbimin deli gibi attığını hissediyorum diyelim. Ağzımın kuruduğunu hissediyorum. Isındığımı hissediyorum. Ve ben tüm bu farklı hislere bakıp da genel olarak öfke diye adlandırırsam, işte bu bir duygu olur. Yani duygu, farklı hislerin toplamıdır. Bunu anladınız değil mi? Kimler anlamadı? Bir de şu şekilde anlatayım. Bedeninizdeki her bir duyum, her bir his, hayatınızdaki bir şeye tepki vermeye başladığında, bu aynı zamanda bedeninizde fizyolojik bir his de üretir ve bu fizyolojik duyum ısı hissi olabilir. Kalbin hızlı atması olabilir, terleme olabilir. Fizyolojik olarak bunların hepsi birden sizde görülebilir. Doğru mu? Tüm bu hislerin aynı anda oluştuğunu fark ettiğiniz anda, bunu ister korku olarak adlandırın, ister öfke olarak ya da düşmanlık, hayal kırıklığı olarak ama bu bir duygudur ve duygu farklı hislerin toplamıdır. Meditasyonunuzu yaparken zaman zaman bir takım hisler fark edebilirsiniz. Bırakma isteği, meditasyondan kalkma isteği, öfke, telaş gibi. Çünkü o an bedeniniz zihin olmaya çalışıyor değil mi? Siz ona bakıp, sinirleniyor dediğiniz anda bunu bir duygu olarak adlandırdınız. Ama o ana kadar sadece bir histi. Farkı anlıyor musunuz? Öyleyse, ezberlediğiniz ama değiştirmek istediğiniz, geleceğinize ait olmayan bir duyguyu yazın. Yazdınız mı? Şimdi, size önemli bir sorum var. Bu şekilde hissettiğinizde, düşünceleriniz nasıl oluyor? Beyninizde ateşlediğiniz ve birbirine bağladığınız, duygunuzla örtüşen, inandığınız düşünceler nedir? Çünkü bu düşünceler, o an hissettiğiniz duyguyla eşleştiği için durup analiz bile yapmıyorsunuz. Ve bu düşüncelere inanıp teslim oluyorsunuz. Böylece bu düşüncelerle hislerinizin eşleştiğine kendinizi telkin ediyorsunuz ve onların doğruluğuna inandığınız için de bu düşünceler farkındalığınızdan kaçıyor. Benimle misiniz? Hadi arkadaşlar, hadi. Anladınız mı? Anlamadınız. Direkten döndü. Yani bir duyguyla yaşıyorsanız,
Sadece onunla örtüşen, eşleşen düşünceleri kabul edersiniz. Mesela korku hissediyorsanız, o zaman bu düşünceleri gerçekmiş gibi analiz etmeden kabul edecek, onlara inanacak ve teslim olacaksınız. Çünkü bu düşünceleri bu his yönlendiriyor ve bu his bu düşünceyi güçlendirecek. Kendinize yaptığınız bu telkin de bilinçli zihninizden kaçacak ve kendini otonom sinir sistemine ekecek. O zaman bunun antitezi de yaşadığınız duyguyla örtüşmeyen düşünceleri kabul etmeyecek, onlara inanmayacak, teslim olmayacaksınız. Bunu kaç kişi anladı? O halde siz de kabul edersiniz ki varoluş durumunuzu değiştirirseniz, duygu durumunuzu değiştirirseniz, o zaman hislerinizle örtüşen düşünceleri kendinize telkin edip onlara inanacak ve teslim olacaksınız. İlham, minnet, takdir ve yaşam sevgisi. Bunlarla hislerinizin örtüştüğünü kabul edeceksiniz. Şimdi oldu mu? O halde şimdi o şekilde hissettiğiniz an aklınıza gelen birkaç düşünceyi de yazın. Mesela sabırsızsanız asla yetişmeyecek diye düşünebilirsiniz. Ya da kimse beni anlamıyor. İnsanlar şu işi ne kadar ağırdan alıyor. O şekilde hissettiğiniz an düşündüğünüz şey ne olur? Çünkü bu düşünce sizi aynı düşünceye sevk eden aynı hissi yaratmaya başlar ve siz de bilinçsiz düşüncelerin bilinci haline gelirsiniz. En az 2 düşüncenizi yazın. Cesaretiniz varsa 3 de yazabilirsiniz. Bunlar sizin beyninizde ateşlenip bağlanarak donanım programına dönüşmüş eski devreler ve artık siz bu düşünceleri gözlemlemeye, bilincine varmaya başlıyorsunuz. Yani artık bilinçsizce düşünmeyeceksiniz. Bu düşünce farkındalığınızdan kaçmayacak. Artık onun bilincindesiniz. Şimdi de sizlerden bu son yazdığınızın altına bir çizgi çizip, böyle hissettiğiniz an nasıl davrandığınızı, nasıl hareket ettiğinizi yazmanızı istiyorum. Ne söylüyorsunuz? Sıkıntı anında sızlanıyor musunuz? Mazeret mi buluyorsunuz? Kendinize mi acıyorsunuz? Başkalarını mı yargılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle hissettiğiniz an ne söylüyorsunuz? Bilinçsiz benliğinizin bilincine varın ki artık uzaklaşıp onu arkaya atabilin. Çünkü artık onu gözlemlerken, onun bilincine varırken, o düşüncenin bilinçaltı olarak var olduğu işletim sistemine giriyor ve farkındalığınıza getiriyorsunuz. Böylece bir daha asla dikkatinizden kaçmayacak. Hemfikir miyiz? O halde şimdi 2 ya da 3 hareketinizi yazın. Ya da adetinizi. Şimdi de bu sefer sizden bu duygunun getirdiği en az 2 duyguyu daha yazmanızı istiyorum. Başka deyişle, sabırsızsanız değişen tutumunuz ne? Sabırsızken öfkeli mi oluyorsunuz? Yargılayıcı mı davranıyorsunuz? Kızgınken düşmanca mı davranıyorsunuz? Düşünün işte, ilk duygudan çıkan 2 duyguyu daha yazın. Sadece bilincine varın istiyorum. Beden ve zihin bilinçsiz halinin bilincine varın. Anladınız değil mi? Şimdi size sorsam, bu listeye yazdığınız şeyleri hatırlıyor musunuz desem, hatırlayabilir misiniz? Hı? Evet mi? Güzel. Şimdi kağıdı ters çevirin ya da üstünü kapatın. Şimdi söyleyin. Beyninizde ateşleyip bağlamak istediğiniz düşünceler hangileri? Dikkatinizi yöneltmek istediğiniz şeyler. Mesela diyelim ki o an sabırsızsınız. Ve yeni bir düşünce, benim zamanla işim yok, her şeyi başarırım. Bunu daha çok sevdim. Ya da evren her zaman benim iyiliğime çalışır. Evet, nedir bu düşünceler? Olasılık beni her zaman bulur. Bilinmeyenlik, hayatımın bir parçasıdır. Her zaman beklenmedik bir şey gerçekleşir. Ateşleyip beyninize bağlamak. Yerleştirmek istediğiniz en az 2, en çok 3 düşünceyi listeleyin. Kendinizi değersiz hissediyorsanız, ben evrende önemliyim. Benim varlığım çok önemli. Dünyada bir farklılık yaratıyorum gibi. Bu şekilde dikkatinizi yöneltmek istediğiniz en az 2 düşünceyi yazın. Gözünüzü açtığınızda kim olacağınıza karar verip,
olacağınız kişiye ait en az 3 davranışı da yazabilir misiniz? Tutum ve davranışlarınız, yapacağınız seçimler, bu arada olacağınız kişinin provasını yaparsanız o piyano çalanlar gibi olmaz mısınız? Hadi, prova ederek gerçekte yaşamadan önce beyninize yeni devreler yerleştirmiyor muydunuz? Ne kadar prova eder ve donanım kurarsanız o kadar fazla yazılım programına dönüştürürsünüz. O halde bu yeni varoluş durumuna ait davranışınız, adımlarınız, alacağınız kararlar ne olacak? Kendinize artık kim olmak istemediğinizi ve kim olmak istediğinizi hatırlatırsanız, o zaman davranışlarınızı planlamaya ve onları prova etmeye başlamanız gerekir ki, beyninizle bedeninizi de bunu daha önce yaşamış gibi görünecek şekilde değiştirin. Benimle misiniz? Sadece hatırlatıyorum, daha önce öğrenmiştiniz zaten. Hı? Şimdi, en az 2 ya da 3 davranış yazın. Davranışlarımı yarattığım sırada kendimi çoğu zaman bir varlığı, bir enerjiyi, kim olduğumu düşünürken bulurum. Sonra da kendinize sorun. Hangi duygularla yaşamak istiyorsunuz? Başka bir deyişle, bolluk içinde olmanın nasıl bir şey olduğunu bedeninize duygusal olarak öğretebilir misiniz? Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanın, bedeninize bir dahi olmanın ve sınırsız bir zihnin olmasının nasıl bir his olduğunu duygusal olarak öğretebilir misiniz? Orada bir deneyim varsa, o zaman onunla oluşan bir duygu da vardır. Öyleyse bedeninize gelecekten bir numune verip ona tadım yaptırabilir misiniz? Zihninizde canlandırdığınız resme, yani içinizdeki sunuma kendinizi dahil ederseniz, bu deneyimin sonucu olarak bir takım duygular üretmeye başlarsınız ve hiçbir şey yapmadan düşünme eyleminden çıkıp varlık haline gelirsiniz. Kaç kişi benimle birlikte? Bu arada bazı insanlar, dikkatli dinleyin, bazı insanlar kim olmak istedikleri konusunda net bir niyette bulunacaklar ve niyeti akıllarında netleştirdikten sonra nasıl davranacaklarını düşünmeye başlayacaklar ve o sırada deneyimi gerçekleştirdikleri için aniden duygu da birlikte gelecek. Bazı insanlar da önce duygu deneyimine geçmek durumundadır. Minnettarlık, sevinç, o duyguyu hissetmeliler ve bu duyguların uygun düşünceleri çekmesine izin vermeliler. Ve davranışlarını planlamalılar. Ama bu önemli değil, sadece bir varlık haline geçin. Çünkü varlık haline geçtiğinizde enerjinizi değiştiriyorsunuz ve tamamen yeni bir elektromanyetik işaret yayınlıyorsunuz. Yayınladığınız bu elektromanyetik imza da yükseltilmiş bir duyguyla birlikte net bir niyet olmalıdır. Beni duydunuz mu? Çünkü yaratılış sürecine girdiğimizde görmem gereken şey bu. Bunu biraz görmem lazım. Kalbinizi açmalı, bedeninize nasıl hissedeceğini öğretmeli, ona geleceği tattırmalısınız. Ve size yemin ediyorum, gerçekte yaşamadan önce duyguyu getirebilirseniz, yeni yollarla yeni genlere sinyal verirsiniz. Bunu nereden mi biliyorum? Tek bir meditasyonda tekrar gördüm de ondan.